Yılan dediğimizde pek çok kişinin aklında tehlike çanları çalmaya ve doğrudan negatif düşünceler uyanmaya başlar. Bunların temelinde zehirli bir avcı türe karşı olan korkumuz ve aynı zamanda yüzlerce yıldır bize anlatılan Adem ve Havva'nın cennetten kovulmasına sebep olan bir hayvan olarak sembolize edilmesi yatar. Öyle ki semavi dinlerin etkisindeki pek çok kültürde yılan şeytanla bile özdeşleştirilir. Peki ya tüm bunlar sizi sahte bir din kavramı altında köleleştirmeye ve cahil bırakmaya kararlı bir propagandanın sonucu ise? Ya aslında yılan sembolizminin insanlığın gerçek ilerleyişiyle ilgili çok daha önemli bir hakikati varsa ve daha önemlisi yıllardır göz ardı ettiğiniz bu sembol ve temsil ettiği gerçekler sizin ruhani gelişiminiz için çok kritik bilgileri içeriyorsa, gelin bu yılan kavramını ve onu sembolize ettiği gerçekleri birlikte bulalım. Yılan doğadaki en gelişmiş ve en eski avcılardan bir tanesi. Boyutları, yaşadığı yer ve şartlar ne olursa olsun insan dahil tüm canlılar bu antik avcıdan her daim çekinmişler ve hikayelerinde onu kaçınılması gereken bir tehlike olarak konumlandırmışlardır. Fakat semavi dinlerin çıkışı ile birlikte ne hikmetse bir anda yılan kavramının şeytanla özdeş bir hale geldiğini görürüz. İncil ve Tevrat'taki çeşitli ayetlere göre yılan cennet bahçesinde Havva'yı kandırarak yasak elmadan yemesini sağlar. Böylece Adem ve Havva'nın cennetten kovulmasına sebep olur. Bunlardan dolayı Tanrı yılanı lanetler ve karnının üzerinde sürüne sürüne ceza çekmesi için dünyaya gönderir. İşin daha da garibi Müslüman halkın da yılanın sanki Kur'an'ın her yerinde sakınılması gereken bir hayvanmış, şeytanmış gibi geçtiğini düşünmesidir. Kanalı takip edenler bunun sebebini hemen anlamışlardır. Birinci sebep hemen hemen kimsenin Kur'an'ı okumaması, İkinci sebep ise İslam inancının belki de en büyük düşmanı olan hadis yalanlarının Allah'ın kelamı sanılmasıdır. Kur'an'da yılan kelimesi sadece Nuh peygamberin asasını yere atıp bir yılana dönüştüğünü söylerken geçer. Onun dışında ne yararı ne zararı ile ilgili hiçbir ayette geçmez. Videonun bu kısmına küçük bir kesit atarak şu ön bilgiyi vermek istiyorum. Çünkü birazdan konu daha da derinlere inecek. Kanalda hiçbir zaman din düşmanlığı ya da ateizm savunması tarzı paylaşımlar yapmadım, yapmayacağım da. Çünkü ben de kendime göre inançlı birisi olarak amacım sizlere kendini din otoritesi gibi gösteren kişilerin, devletlerin ya da kurumların aslında sizleri binlerce yıldır sahte din kavramları ve adetlerle nasıl kandırdıklarını göstermek. O yüzden kendinize şunu sorarak devam edin. Bu adamlar doğru bir şeyi savunuyor olsalardı şu an insanlık neden bu halde? Neden tüm temel inanç felsefeleri barışı savunurken bunlar sürekli kavga peşinde? Neden insanlar kıt kanaat yaşarken bakara makara diyenler zenginlik içerisinde? Ve en son dönüp kendinize şunu sorun. Bu insanların bana din diye sattıkları ve zorladıkları kavram ya gerçek din değilse? İşte bundan sonra gerçek yolculuğunuz başlıyor demektir. Ve en başta dediğimi unutmayın. Burada kanalın amacı size bu bilgileri vererek Tanrı yoktur, her şey uydurmadır demek değil. Açıkçası ister bilim ister felsefe hangi açıdan bakarsanız bakın yaratılışta bir yaratıcıyı bulmak zor değil. Yeter ki hem bilime hem felsefeye karşı zihniniz açık olsun. Şimdi konumuza geri dönelim. Peki semavi dinler ve onların yarattığı kültür, yılan ve şeytanı bu kadar birbiriyle bağlı ve uzak durulması gereken kavramlar olarak gösterirken eski inanış ve kültürlerde bu durum nasıldı? Zaman yolculuğumuz başlıyor. Mısır dini ve Hinduizm gibi kadim inanışlarda yılan sandığınızın aksine kötü bir varlık değil, tam tersine bilgeliği ve yeniden doğuşu temsil eden bir semboldü. Mesela Mısır'da yılan Apet daha hiçbir şey var olmamışken Aten'i yaratarak onun maddesel evrene şekil vermesini sağlar. Hinduizm'de yılanların kapsamı çok daha geniştir. Yılanlar hem Naga denilen insanın dışında gelişmiş bir ırkı temsil ederken hem de insanın ruhani gelişiminin sembolüdür. Budizm ve Hinduizm inancına göre insan bedeninde 7 adet ana çakra bulunur. Ve kişinin nirvana'ya erişmesi için bu 7 çakrayı da temizleyip açması gerekir. Bu uyanış ise Kundalini denilen bir enerjinin kök çakranızdan yükselerek başınızın üstündeki taç çakranıza yani Yaradan'la olan bağlantınıza kadar yükselmesiyle tamamlanır. Ve bu enerjinin sembolü yılandır.
Bu sembolü aslında biraz daha dikkat ederseniz her sokakta görmeniz mümkün. Çünkü günümüzde bu sembol eczacılık ve tıbbın sembolüdür. Bir direğe sarılmış yılan ve direğin tepesinde kanatlar. Aslında tarihte adım adım geriye giderseniz bu sembolün tıptan önce simyacıların sembolü olduğu, onlara da kadim inanış sistemlerinden geldiğini anlarsınız. Simyacılar için bu sembol dönüşümü temsil eder. Çünkü içindeki kundalini'yi aktive etmiş kişi onu taç çakrasına kadar çıkartmış ve orada kanatla sembolize edilen Tanrı'ya ulaşmıştır. Size simyacıların sürekli sıradan metallerden altın üretmeye çalıştıkları anlatılır. Ama aslında simyanın temel amacı sıradan bir metal olarak simgelenen insanın bu enerjiyi uyandırarak özünü altına yani ilahi olana çevirme amacıdır. Bu sebeptendir ki Hinduizm etkisindeki bölgelerde sık sık 7 başlı yılan heykelleri görürsünüz. Zamanla bu 7 çakra ile bilgeliğe gitme kavramı Museviliğe de girmiş ve onlar yılanı 7 başlı menorah olarak değiştirmişlerdir. Yan yana dizili 6 kandil insan bilgeliğinin içsel adımlarını sembolize ederken ortadaki 7. ve yüksek olan Tanrı'yı ifade eder. Hatta Kur'an'da da Müminun suresini incelerseniz andolsun biz sizin üzerinizde 7 yol yarattık. Biz yarattıklarımızdan habersiz değiliz diye geçen bir ayet görürsünüz. Kimileri bu 7 yolu göklerdeki 7 kat sema diye okusa da benim düşüncem bunun omurga hattımızda uzanan 7 çakra yolunu temsil ettiği şeklindedir. Bunun da sebebi müminun kelimesi el mümin kökünden gelir ve esmanın anlamı insanın kalbinde iman ışığı yakan ve inançlı kişi anlamlarına gelir. Zaten surede de bu kişilerin dualarından, namazlarından ve kişiyi ruhen geliştiren ibadetlerden bahsedilir. Haliyle tüm bunları söylerken üzerinizde 7 adet yol yarattık deyince insanın aklına ister istemez stratosfer, iyonosfer gibi atmosferik katlar değil, çakralar gelmekte. Tarihte yılan kavramı bu kadarla da kalmaz. Güney Amerika inancında yılan, ejderha olarak betimlenen tanrı Quetzalcoatl, uçan yılanıyla göklerde gezinir ve insanlara öğretmenlik yapardı. Benzer şekilde kadim Çin inanışında yarı yılan olarak sembolize edilen tanrıça Nüva, insanlığı kilden yaratmıştır. Nüva dışındaki diğer pek çok ana tanrı ve tanrıça da yılan ve ejderha ile sembolize edilirdi. Antik Yunanistan'da ve Orta Doğu medeniyetlerinde yılan, bereketin, dönüşümün ve bilgeliğin sembolü olarak kullanılmıştır. Şimdiye kadar yılan kavramının ve sembolünün semavi dinlerdeki halini, antik inançlardaki halini ve mitolojideki halinin özetini gördük. Peki bu bilge, koruyucu, ulu yılan kavramının ve sembolizminin kökeni tam olarak neresi? Nasıl oluyor da bu canlıyı hem insanlığı yaratan tanrıların sembollerinde, hem bilimin, medeniyetin sembollerinde, hem de ruhani ilerleyişin sembollerinde görebiliyoruz? Yolculuğumuz bizi bir kez daha her şeyin başladığı yer olan Sümer'e götürüyor. Yılan sembolizmi hakkında medeniyet tarihinde ulaşabildiğimiz en eski bilgileri bize Sümerliler sunmakta. Ve onların yazdığı metinleri okuduğunuzda deminden beri bahsettiğim tüm yılan kavramlarının nasıl ortaya çıktığını anlıyorsunuz. Sümer inanışında bilimin, gelişimin, suların tanrısı olarak karşımıza meşhur uzaylı tanrı Enki çıkıyor. Ve tabii ki tahmin ettiğiniz gibi sembolü bir yılan. İşte şimdi pek çok şey açıklığa kavuşmaya başladı. Enki insanlığı tasarlayıp genetik olarak yarattığı ilk günden beri sevmiş, korumuş ve ilerlemesini tüm karşı çıkanlara rağmen desteklemiş bir varlık olarak metinlerde geçer. Peki bu varlık ne yaptı da sembolizmi binlerce yıl boyunca bu hikayelere konu oldu? Ve daha önemlisi nasıl oldu da semavi dinlerde bile bahsedilir hale geldi? Enki ve kardeşi Enlil'in insanlığın yaratılışı üzerine yaşadıkları fikir çatışmasını binlerce yıl geçse bile tüm mitolojilerde görmeniz mümkün. Enlil her daim insanların Anunnakilere mutlak suretle itaat eden aciz varlıklar olarak kalmasını istemektedir. Tıpkı Yunan mitolojisinde insanları ateşten yoksun bırakıp onları aciz kılan Zeus gibi. Enki ise insanı Anunnakilerin halefi olarak görüp gelişimlerinin önünü açmak için tüm yasakları delerek insana Anunnakiler gibi idrak etme kabiliyeti, iletişim yetisi ve zeka vermiştir. Yine Yunan mitolojisinde insanı yaratıp Zeus'tan ateşi çalıp insanlara veren Titan Prometheus gibi. Enlil insanların gelişiminden o kadar rahatsızdır ki dünyada tufan olayının vuku bulacağı anlaşıldığında Enlil tüm insanların ölüme terk edilmesini emreder. Fakat Enki yine bu emri çiğner ve bizim Nuh peygamber olarak bildiğimiz Utnapishtim'e gizlice bir gemi yapmasını söyler ve planları onunla paylaşır. Böylelikle pek çok insanın kurtulması sağlanır. Bu hikayeyi Sümer tabletlerinin yazılmasından binlerce yıl sonra Kur'an'da tekrar görmektesiniz. Bunlar gibi yaşanan onlarca olayda her daim Enki insanlığı korur, gözetir, onlara öğretmen olur
ve gelişmelerini sağlar. Bu sebepten dolayı on binlerce yıl boyunca insanlık Enki'nin sembolü olan yılanı koruyuculuk, bilgelik ve yenilenme olarak tüm sembolik kavramlarına, tüm bilimsel sembollerine eklemiş ve yüz binlerce insan bir yılan tarikatı kurarak binlerce yıl boyunca bu bilgileri yaşatmıştır. Şimdi geldik işin garip kısmına. Eminim sizin de aklınızda buraya kadar izledikten sonra şu soru belirmiştir. Binlerce yıl boyunca bu denli pozitif bir olguyu temsil eden bir canlı ve sembol nasıl olmuş da semavi dinler ile birlikte lanetlenmiş? Deminki bilgiler ışığında olayı ele alalım ve nihai kararı siz verin. Tufan sonrası dönemde karşımıza İbrani dinlerden olan Musevilik çıkar. Yahudilik belgeselimi izleyenler Musevilik dininin zamanla nasıl yozlaşıp günümüzdeki Yahudi dinine evrildiğini hatırlarlar. Zaten semavi dinlerin hemen hemen hepsinin temeline dinamit yerleştiren olay da bu değişimdir. Tevrat'ta Adem ve Havva'nın cennetteki yasak meyveyi yemesinin sebebi olarak sinsi bir yılan gösterilir. Ve bu yılan ilk olarak Havva'yı yoldan çıkararak meyveyi yemesine, sonra da Adem'e yedirerek cennetten kovulmalarına sebep olur. Benzer şekilde Tevrat devşirmesi olan İncil'de de konu benzer bir şekilde anlatılır. Ve bu iki yozlaşmış kitap yüzünden binlerce yıl boyunca kadınlar daha aciz ve aşağılık bir canlı olarak gösterilir. Hatta öyle ki Tevrat'taki psikopat tanrı kadınları lanetleyerek dünyada acı içinde doğum yapma cezası verir. Buna ek olarak bilgeliğin, korumanın sembolü olan yılan da lanetlenir. Küçük bir dokunuşla nedenli büyük bir etki yaratıldığını görüyorsunuz değil mi? Hem ataerkil bir inanç sistemi yaratılıyor hem de binlerce yıllık ilerlemeyi temsil eden bir sembol karalanıyor. Peki bu olay Kur'an'da nasıl ele alınmış? Zannettiğinizin aksine Kur'an'da Adem ve eşinin, Kur'an'da Havva ismi geçmez sadece eşi denir. Yoldan çıkaran yılan değil, şeytandır. İkilimizi yoldan çıkaran şeytan, yasak ağacın meyvesini yemelerine ve cennet bahçesinden kovularak dünyanın daha elverişsiz yerlerinde yaşamaya gönderilmelerine sebep olur. Hem Tevrat'ta hem İncil'de hem de Kur'an'da geçen cennet, göklerdeki bir cennet değil, dünya gezegenindeki korunaklı bir bahçedir. Bununla ilgili ileride daha detaylı bir video çekeceğim. İslam kültürüne yılanın kötü bir canlı olarak girmesinin tek sebebi ise her zamanki gibi dinin en büyük yıkıcısı olan hadis külliyatıdır. Önüne gelenin saçmaladığı bu hadislerde güya şeytan bir yılanın karnında gizlenerek ya da onu kontrolü altına alarak cennet bahçesine girip Havva'yı yoldan çıkarıp meyveyi yedirir. Bu hadislerin tek kaynağı yozlaşmış Yahudi inancıdır. Ve aynı şekilde İslam'da da kadınların ikinci plana atılıp yılan sembolünün arka plana atılması için yapılmıştır. Gerek yanlış çevrilmiş mealler, gerek saçma hadisler bizi olayın gerçekliğinden koparır. Halbuki Kur'an'daki bu olayı Arapçanın düzgün bir çevirisi yapılarak okuduğumuzda karşımıza hikaye şu şekilde çıkar. Tek bir varlık olarak değil, insanın en başta oluşumuna karşı çıkan şeytanlar kavminin lideri olan varlık iblis, Adem ve eşine yanaşarak bir ağacı değil, Arapça soy anlamına gelen bir secereyi gösterir. Ve şöyle devam eder. Eğer bu secereye yani soya yanaşırsanız ve onlarla ilişki kurarsanız, dikkat edin düzgün çeviride ortada meyve yeme gibi bir olay da yok. Aynı onlar gibi melaike yani malik olursunuz diyor. Malik, kral, yönetici demektir. Ve ikilimizin egolarına, nefislerine hitap ederek aynı o gördükleri varlıklar, yöneticiler gibi olma isteklerini kabartır. Benim kişisel tahminim daha sonra ikilimiz bu soyla cinsel ilişkiye girerler ve saf insan soyu bozulur. Bu sebeptendir ki tüm kitaplarda bu olaydan hemen sonra Adem'in de Havva'nın da pişmanlığından ve cinsel yerlerini örtme arzularından bahseder. Hatta Tevrat ve İncil'de Havva'nın bu olay üzerine demin bahsettiğim gibi acılar içinde bir doğum yapması için cennetten kovulmasından bahseder. Olayın bundan sonrası farklı bir video konusu olduğu için burada hikayeyi bitireceğim. Özetle Kur'an bize diğer kitaplardaki gibi bir yılandan, kadın kötülemesinden ve yasak bir meyveden bahsetmez. İnsanoğlu denilen ilk tasarımın nefsine yenilip gördüğü melaike sınıfındaki varlıklara özenmelerinden ve hırs yapmalarından bahseder. Geriye kalan tüm uydurmalar ve hikayeler Yahudi kaynaklarından alınmış ve saçma sapan bir şekilde yazılmış hadislerden gelmektedir. İşte on binlerce, belki yüz binlerce yıllık bir yılan sembolizminin arkasında yatan gerçekler bunlardır. Konuyla ilgili detaylı araştırma yapmak isterseniz biraz önce size bahsettiğim konuları tek tek inceleyebilirsiniz. Ruhani ilerlemedeki yılan sembolizminden tutun, tıbbın ve kimyanın atası olan simyanın sembolü olan yılandan, antik medeniyetlerin yılan tanrısına. Her konu bir derya ve incelediğinizde ufkunuzu çok açacaktır. Sıradaki videomda biraz önce bahsettiğim cennetten kovulma ve insanın yaratılışı gibi konuları ele alıp aklınızdaki sorulara cevap vermeye devam edeceğim. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.